Merhaba sayın ikizlerler. Çünkü ikiz olduklarına göre bayağı bir kalabalık olmuş oluyor. Nereden baksa 2 kat izleyen olmuş oluyor gibi bir durum var. İkizlerler. 2025 yılında ne yapacaksınız diye bir bakalım. Evet, Meryem de yanımda. Yani yanımda derken şurada Selamlar. duruyor şu an. Evet, Arada selam. giriyorum. Evet, şimdi ikizlere geldik. Ama ben herkesin astroloji işte anlatırken ki yani ben de onlardan biriyim ve hani böyle anlatıyorsunuz da işte Mars, Merkür falan, Uranüs. Ya kim bunlar? Evet, kim bunlar? Ne işe yarıyorlar? Ne yapıyorlar? Bizim hayatımızı nasıl karıştırıyorlar? İyi bir şeyler mi yapıyorlar? Kötü bir şeyler mi yapıyorlar? Biz onları anlamıyoruz. Sonuca bakıyoruz yani. Ya mesela şimdi ikizlerler onları konuşurken yani işte Uranüs varmış, Mars geliyor muymuş, Jüpiter var mıymış? Ne yapacak yani? Bana para mı getiriyor, aşk mı getiriyor, götürüyor mu? Arkamdan bir iş mi çeviriyor? Onları öğrenmek istiyorum. Ben aslında izleyenlerin adına konuşuyorum. Şimdi ben burada bir şey düzelteyim. Sanki böyle bir Jüpiter geliyor, Satürn geliyor diye bizim başımıza bir şey gelmiyor. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Şimdi sen saate bakıyorsun, diyorsun ki şu saat mesela sabah saat 9'da çok büyük olasılıkla büyük bir kitle okula gitmiştir. İşte hafta içi ise zil çalacaktır, ne bileyim insanlar işe başlayacaktır. Bir düzen vardır yani. Saat 9 olduğu zaman yaklaşık ne olacağını bilirsin. İşte akşam saat 8'de çocukların çoğunun yatacağını bilirsin falan filan gibi şeyler. Aslında Jüpiter bilmem nereye geldi, bilmem kimle açı yapıp göz kırptı, dayılandı falan diye bir şey olmuyor. Zaten o zamanlarda onların olacağını biliyoruz biz. Yani onlar hareket ediyor diye değil, onlar birer işaretçi olarak, yelkovan akrep gibi saatteki hareket ediyorlar ve ha bunlar böyle olduğuna göre demek ki şöyle bir zamanı ruhundayız diyoruz. Onun için de tabii haklı olarak astrolojiye ikna olmayanlar diyorlar ki ya saçmalama be Jüpiter hareket ediyor diye böyle oluyor diyor. Haklılar evet yani böyle bir şey yok. Onlar bir saatin kadranları olarak düşünülmeli. Peki bu ikizlerlerin başına neler geliyor? Şimdi ikizler aile hayatına dair yepyeni deneyimler yaşayacaklar bu yıl. Bir sürü olaylar, şimdi aylar bazında da anlatırım ama streslerini işte anlatacağız. Streslerini kontrol altına almanın yollarını keşfedecekler onlar. Çünkü stres kontrolü sıfır. Bir de böyle geriye dönük hesaplaşmalar içindeler. Ya şunlara yanlış yapmıştım, buna hakkım geçti falan filan. Onları toparlamaya çalışıyorlar. Her şeyin çok fazla detayını o planlayan o berrak beyinler artık doğru yola yürümenin derdine düşecekler. Yani böyle her şeyi bir koşturayım da her şeyin içinde olayım detayların falan filan değil. Daha böyle genel bir yola çıkmak, daha bakmak hayata, daha geniş perspektiften, daha sakin bakmanın yollarını bakacaklar. Bu yıl bu arada ikizler için paranın yılı. Para kazanmak için yaratıcı fikirler akıllarında uçuşmaya başlayacak. Onu belirtelim. Ocak ayını söyleyeyim. Jüpiter ikizlere geliyor. İkizler de çok zayıf, aman kötü çalışıyor falan filan diyenler var. Onlara böyle kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Bu yıl Jüpiter ikizlere özgüven ve iyimserlik getirecek. Bunları aşılamak için geliyor. Çünkü ikizlerin bir süredir bunlarla ilgili problemleri var. Yeni hayaller kursunlar, bir şeyler için geç kaldıklarını düşünmekten artık bir vazgeçsinler lütfen. Kişisel gelişim için de çok güzel bir yıl ikizler adına. Kendilerini inşa edecekler onlar. Ocak böyle başlıyor. Şubat'ı anlatayım hemen. Evet, bakalım. Sevgililer Günü var mesela. Şubat, şimdi aklıma o geldi. Şubat'ta ama onların sağlığına yönelik önemli böyle bir takım takviyeler kullanabilirler. Beslenmelerine daha dikkat edebilirler. İşte artık şunu yemeyeyim, şunu içmeyeyim falan filan gibi durumlar olabilir. Spora başlayabilirler. Bazı testler yaptırmaları iyi olabilir ve yaşam kalitelerini yükseltmek için aman sen biz hasta mı olacağız dur falan diye ikizlerler olarak böyle şeye girmeyelim lütfen, strese girmeyelim. Biri birini sakinleştirsin mesela şeyler yapsınlar. Çünkü bu bununla alakalı bir şey değil. Sadece işte sağlıkla ilgili daha iyi gelişebilir. Hani wellness falan filan diye alengirli şeyler söylüyorlar. Yani sen sağlıklıyken bir kanına baktır, orana burana baktır bakalım. Daha iyi nasıl olabilir? Bu makine nasıl daha iyi çalışır? Onların peşinde koşsunlar. Sağlık problemleri mi yaşayacaklar şimdi böyle anlatınca?
Yok ama Yaşamadan önlem alsınlar evet, diyelim. aynen. Peki. Biz hep iyi konuşuyoruz biliyorsun. Evet ama yani hani sen öyle söyleyince ben de sormadım edemedim. Yok ama hani daha iyi olsunlar ki ileride böyle problemli bir şey olacak gibi olursa Önlem olmasın. alsınlar diyelim. Evet. Peki Mart'ta neler oluyor? Bu arada bir de bir şey var. Kazançlarının bir kısmını bu konulara ayırmaları lazım yani sağlık spor alanlarına. Bu hem Şubat'ı hem Mart'ı halledecek. Çünkü şimdi burada insanların gözden kaçırdığı bir şey var. Eğer kendi sağlığı yani sen bedenine iyi bakarsan bakabildiğin ölçüde, imkanlar ölçüsünde, hayal aleminde yaşamıyorum merak etmeyin. Yorumlarda gelip de Allah seni kahretsin falan böyle şeyler söylemeyin. Biliyorum gayet farkındayım. Olabildiğince iyi bakarsan işinde, gücünde, hayatında da bereketin artar. Bu makineye iyi bakacağız olabildiğince. 6 Aralık 2024'te başlayan Mars Retrosu 23 Şubat'ta sona erecek. Şimdi bu ne demek? Evet şimdi bir anlatmak istediğim bu işte. Şimdi bu Mars Retrosu. Aha. Şimdi bu ne mesela nasıl oluyor? Bu iyi mi İkizlere kötü mü? etkisi mi? Bu ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar, sert çıkışmalar, gereksiz racon kesmeler. Mesela kışın ortasında racon kesmek için gömleğin üstüne kabanı atıp bağrın açık dışarı çıkmalar falan şeklinde. Şaşırırım öyle tipler böyle gezerler ya. Bu üşümüyor mu yani falan ama işte havalı olacaklar. İşte o hava civa böyle karşılıklı artistlik olsun diye yapılan şeyleri bir bırakmaları lazım. Daha doğru adımlar atmaları için sakinlik olması gerekiyor. İlişkilerde böyle bir ritme gidiyorlar onlar Mart ayında. Önemli bir açıklama yapmak, bir kararlarını böyle belirtmekle ilgili özellikle yakın ilişkilerinde doğum haritasındaki Mars'ın retrosu yoksa, kendi doğum haritalarında Mars'ın retrosu yoksa sabretmeleri gerekiyor. Mars retroysa kendi haritalarında daha rahat hareket edebilirler. Sözüm onlara değil. Nisan'ı anlatayım. Bunlar hep birbirine bağlı. Beraber çalıştığı kişilerle arasında pürüzler olabilir ikizlerin. İlginç bazı olaylar sonucunda onlarla aralarının toparlanmaya başladığını hissedebiliyor. Mesela nefret ediyordur beraber çalıştığı insanın. Bir anda böyle ne kadar güzel ya anlaşıyormuş aslında bu o kadar da uyuz biri değilmiş falan filan deyip başlayabilir iyi bir ilişki. Belki onların size ihtiyacı olacak ve iyi tutmak isteyecekler sizin aranızı. Yani illa samimi ne kadar da delikanlı biriymiş falan gibi değil ama sizinle orta noktaya geliyor. Masaya oturuyorlar artık. Belki de seversiniz bilemiyorum yani. O da Allah'ın yarattığı bir insan. O kadar da kinlenmeye gerek yok. Belki sadece elektrikleri uyuşmaya başlayacak. O da olabilir. Ama aranızın kötü olduğu ve genelde iş ortamında olduğu birileriyle aran toparlanıyor. Çalışmıyorlarsa eğer yakın ilişkilerindeki insanların etrafındaki kişilerle arası bozuktur mesela. Onlarla araları toparlanacak. Mesela işte eşinin en yakın süper kankasıyla aran bozuktur. İşte o süper kankayla aran düzelir çünkü üçüncü bir kuma gelmiştir. Yeni bir arkadaş bulmuştur mesela eşin. O da hani artık o da pabucunun dama atılacağını hissettiği için işte artık benle pes atmıyor da gidiyor onunla Counter Strike oynuyor falan gibi durumu vardır mesela kadının. İşte o zaman o eski kankayla birleşip üçüncü için bir koalisyona gidip onu ekarte edebilirler. Böyle şeyler yaşayacaklar bence. Biraz sevgi pıtırcıkları gibi gezecekler yani. Aynen Gibi öyle. gibi. Odak orada yani. Mayıs'ta Jüpiter onlara her alanda parlamaları, ön plana çıkmaları ve kendilerine engeller koydukları konularla ilgili bir takım fırsatlar getirecek. Aslında hiçbir engel olmadığını fark edecekler. Jüpiter buna yarayacak yani. Dediğim gibi Jüpiter aman ikizler de kötü falan filan diye bir şey onları atıyoruz çöpe. Bu tarihlerde yatırım kararı alabilirler. Onlarda da doğru hareket edecekleri, doğru karar alacaklarını düşünüyorum şahsen. Evet. Haziran'a geliyorum. Haziran'da da ailelerinden ya da aile gibi gördükleri birilerinden, yakınlarından, birilerinden bu dönemde çok büyük destek alıyorlar. Onların varlığı çok iyi gelecek. Güç verecek, güven verecek. Mesela böyle işte ne kadar problemlerim varmış, bak ne kadar da güzel çözebiliyorlarmış diye. Geçmişte maddi konulardan bazı zorluklar ya da
anlaşmazlıklar yaşamış olabilirler. Ancak bu dönemde bütün bunların hepsinin geride kaldığını görüyoruz. Bütün sorunlar çözülmeye başlıyor ve aranızdaki bulutlar, çeşitli olumsuz hava koşulları yavaş yavaş dağılmaya başlıyor ve Temmuz'a geliyor. Yani ilişkileri düzeltiyorlar galiba değil mi? Biraz onlar Evet. da. Yani aile ya da aile gibi gördükleri insanlarla, aile ve aile gibi gördüğün insanlar haritada yan yana duruyorlar. O yüzden onlar arasında çok geçiş olur. Mesela annenle baban sebebiyle onların aile dostudur. Görüştüğün birinin çocuğu zaten senin otomatikman çocukluk arkadaşın olur ya. İşte onlar yan yana iki evde astrolojik olarak. O yüzden hem onlar hem onlar, yani ailenden birileri de olabilir. Onların yakınları olan ve doğal olarak senin de yakının olmuş insanlarla da aran düzelebilir. Bir ihtimal komşularınızla da ilişkiniz yoksa onlarla da ilişkileriniz toparlanabilir. Jüpiter ikizler döneminde komşularınızı daha çok tanımaya çalışın bu arada. Sadece ikizler için söylemiyorum bunu, bütün burçlar için. Jüpiter bu işe mi yarıyor bir de? Böyle bir özelliği mi var? Yani ikizler zaten bize doğal dağılımında, yani yükselenin Koç ve sıfır olduğu bir haritada, laboratuvar ortamı diyorum ben o haritaya. Zaten normalde ikizler komşuları anlatır. Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi gereken bir dönemdeyiz. İnsana hayrı, şerri bence komşu veriyor. Komşu çok önemli. Evet. Peki Temmuz ayına gelelim bakalım. Temmuz'da neler yaşıyor Temmuz'da ne ikizler? olacak? Uranüs elektrikçi var ya. Elektrik saçları çarpı, elektriği. evet, şok aleti Şok gibi. aleti. Şeye geliyor. Uranüs ikizlere geliyor. Ama bunlarda ortam güzel. Şimdi Boğa'da biraz böyle bir şaftımızı kaydırmıştı. Herkes Boğa'nın olduğu evde problem yaşadı ama ikizler toprağı o tohumu büyütmek için çok uygun bir zemin. O yüzden iyi. Dünyada da önemli gelişmelere sebep olacak zaten. Şanslı bir dönem o yüzden. Temmuz'dan başlıyoruz. Kasım 7'ye kadar size ilk ziyaretini yapacak sevgili ikizlerler. Ve zihninizi aniden sıra dışı fikirler, böyle problemleri, alternatif çözümler, hani böyle dizilerde var ya adam fıtı 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 bir sürü şey düşünüyor falan. Ne kadar cool, böyle hepsi geri toplanıyor falan. Kendinizi öyle hissedebilirsiniz. Böyle filmler var ya. Ampul Filmler yanıyor yani kafada böyle. Of Ding, of, ding. nasıl böyle tık 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 falan. Hani Sherlock'ta vardı ya, böyle düşünüyor, hareket ettiriyor. Yok zihin kütüphaneme gittim falan, fantastik. İşte öyle biraz bunların da zihni. Zaten normalde de ikizlerin kafa çok çalışır. Burada şimdi boost. Daha iyi. Temmuz'da o zaman iyi tutacağız aramızı ikizlerdeki. Tabii lazım olur. Alternatif çözüm yolları bulacak. Mesela derdin var, bunlara böyle söyle işte. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin der. Aynı zamanda ikizler hangi evimizdeyse bu tarihlerde o konularla ilgili de çok bir sürü çözümler bulabiliyoruz bu arada. Yani hepimize yarıyor. Ama hangi konuda yaradığını evimize göre anlıyoruz. Evet, Ağustos'a geliyorum. Meryemciğim, bu ay sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor bunların. Öyle arada kötü şeyler söylüyorlar. Biz onları uyarmıştık ama. Biraz para ayırın, kendinize bakın falan diye. İşte bak, aylar devam etti. Ağustos böceklerinin çok aktif olduğu bir ayda. Sen Ocak'tan hazırlandın. Şimdi rahatsın mesela. Hazırlanmadın, Yaza patladın. hazırsın, hem kışa hazırsın durumu olur. İyi baksınlar kedileri. Senenin başında Ağustos'ta biraz böyle şeyler var. Önceden harekete geçerlerse burada astrolojinin faydasını kullanmış olabilirler. İnşallah işe yaramıştır. Ama Ağustos'ta bizi dinliyorsanız o işte problem olabilir biraz. İnşallah erken buluşmuşuzdur. Mart falandı galiba konuştuğumuz. Evet, ama şimdi onların ne zaman izlediğini bilmiyoruz ki videoyu. Evet, zamanı geldiğinde sağlık sorunlarını basit seviyeye indirebilirler. Yani zamanında hareket ederlerse sağlıklıyken de daha sağlıklı olmanın peşinde koşmaları lazım onların senenin başından itibaren. Senenin başında dinliyorsanız bizi şimdiden tavsiye, dikkatli olun. Eylül'e bağlıyorum şimdi. Çeşitli yolculuklara ve tatillere çağrılabilirler bunlar. Bak ne kadar popülersin, gördün mü? Buralarda sıra dışı insanlarla tanışabilirler ve size hayatınız boyunca hiç düşünmediğiniz konularda bir takım ilhamlar verebilirler, imkanlar açabilirler. Ay boyunca ayrıca farklı yatırım metotlarını da araştırırken kendinizi bulabilirsiniz. Hiç yapmam, ne alakam olur falan dediğiniz şeylerle. İyi ama güzel sonuçlar alacaksınız oradan. Ekim.
Geçmiş zamanda yaptığınız yatırımlar burada sürpriz getiriler sağlayacak gibi görünüyor. Hiç ummadığınız ve belki varlığını bile unuttuğunuz birikimleriniz olabilir. Bunlardan bir fırsat çıkabilir. Böyle şeyler olabiliyor. Kasım, burada Venüs devreye girecek. Yani biraz aşk da anlatalım ikizlere. Venüs aşk demek değil mi? Venüs deyince biz aşk mı anlıyoruz? Aşk, para. Aşk, para. Hayatımızda bizi mutlu edecek şeyler. Böyle kelebek getirenler, kelebekler getiren. Evet. Güzel romantik ilişkilerin yoğun olacağı bir zamanlardan geçeceklerini gösteriyor. Eğer bekarlarsa bu tarihlerde yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Ve uzun zamandır unutamadığınız birileri varsa işte onu aşabileceğiniz bir zamanda geliyor. Çünkü siz takıyorsunuz fena halde birine. Bir ikizlerde vardır, bir de akrepte vardır. Bir tanesini normalde bunlar böyle kimseyi sallamazlar. Ama hayatta var ya böyle bunların birer kurşun hakları var gibi. Yani öyle ok atıyorlar ya bunlara böyle. Eros muydu? Kimdi o? Küçük çocuk var ya uçuyor. Bunlara ikizlerde de bir kere, akrepte de bir kere. Yani uzun süreli ilişkilerin insanları. Hayatlarında gerçekten sadece bir kişiyi gerçekten çok severler ve unutamazlar uzun süre. İkizlersiniz, dinliyorsunuz, vay işte öyle biri var falan filan. İşte bak senenin sonunda artık onu unutma dönemin geldi. İyisin hadi yine. O zamana kadar takıntı yapmaya devam. Ay boyunca duygusal olarak hassas olabilirsiniz bu arada. Böyle günler olabilir. Takmayın. Zaten her şey geçici. Neler neler dinlediniz, ne aylar anlatıldı, ne tutulmalar, neler oldu, hiçbir şey olduğu yok. Merak etmeyin. Panik yok. Evet, Aralık. Sizi bu dünyaya tamamen bağlı ve böyle ruhsallıktan uzak bir imaja yakıştıran günümüz karanlık dünyasına rağmen 2026'ya daha ruhsal bir vatandaş olarak, daha derinleşen bir vatandaş olarak bu motivasyonla hazırlanıyorsunuz. Ay boyunca ne olacak? 2026'yı böyle ilmek planladığınızı görüyoruz. Hedefleriniz ve potansiyeliniz büyük görünüyor. Hemen burada da şeyi söyleyeyim, 2020 nasıl soracağım diye. 2025'teki özet olarak ne var fırsatlar önünüzde? Mayıs sonuna kadar Jüpiter etkisiyle rüyalarınız işaretçi olabilir ve insanların motivasyonlarını böyle daha rahat hissedebilirsiniz. Yani bir şey söylüyor size, onu sanki arkada ne dediğini duyuyor gibi. 2 Jüpiter Mayıs sonu itibariyle size geldiğinde çok büyük bir kısım kişiden olumsuz şeyler duysanız bile aldırış etmiyorsunuz, tamam. Çünkü sadece kilo almamaya ve zararlı olması ihtimali olan yiyeceklerden, içeceklerden falan uzak duruyorsunuz. Gerisine kafayı takmıyorsunuz, tamam. Çok daha iyi hissedeceksiniz çünkü kendinizi. Beden farkındalığınızı arttırmanız lazım. Ve 3. konu Satürn balık yolculuğu devam edecek. İş veya... Satürn balık yolculuğu ne demek? Ben onu anlamak Ya o orada istiyorum. bayağıdır geziyor, tamam mı? Bunlar Balık böyle... hani böyle duygusal şeyler falan gibi gelir bana hep. Doğru mu anlıyorum? Balık komple beraber düşündüğümüz, yani insanlık olarak kolektif oluşturduğumuz konuları anlatır. Rüyalarımızı anlatır. Duygusallık değil. Balıklar duygusaldır falan filan derler de... Ya çok teneke bir şey yani, teneke bir laf. Romantizm kime göre? Bak az önce ne dedim yani, ikizler hayatında bir kere birini gerçekten seviyor mu? O mu daha romantik? O anı mı daha romantik yoksa balığın bu anı mı daha romantik yani işte. Genel geçer laflar. Onun için şimdi bu balıkta geçtiğinde, balık hangi evimizdeyse orada biz disipline giriyoruz. Balıktan geçmesinin anlamı o. Şimdi ben evinin konusuna göre anlatıyorum aslında, teknik girmediğim için. Bu yolculuğa devam ederken onlar sosyal hayatlarında değişiklikler yaşamaya devam edecekler. Daha iyi bir döneme hazırlanıyorlar aslında. Çünkü bazı insanlara eliyorlar onlar. Onların olayı o. Bir temizlik var yani. Evet, temizlik yapacaklar onlar. Evet. Dikkat etmeleri gereken şey de Satürn sorumluluklarına odaklanmalarını istediği için aileyi ihmal etmesinler. Evet.
Böyle işte. Böylece ikizlerin 2025'inde iyisiyle kötüsüyle Evet, evet. Yani Öyle gördüğünüz anladım. gibi siz biraz sağlığınızın kalitesini geliştirmeye çalışın. Gerisini takmayın, hiçbir şey olmaz. İyisiniz yani. Merak etmeyin. Hadi görüşürüz diğer burçlarda.